Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız kum tepeleri arasında aradan geçen binlerce yılın unutturduğu bir sırrın gölgesi dolaşıyordu. Kutsal yıldız kapıları. Efsaneler, dinler ve mitler bize sayısız eserde göklerden gelen varlıkların bu büyülü olarak lanse edilen ateş kapılarından geçtiğini anlatır. Peki antik medeniyetlerin uğruna kurbanlar adadığı, üzerlerine tapınaklar inşa ettikleri bu zaman ve mekanın ötesine açılan kapılar gerçekten göklere, ilahi kata uzanan büyülü bir köprü müydü? Yoksa meşhur bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın da dediği gibi insanlık o zamanlar açıklayamadığı gelişmiş bir teknolojiyi sihir ve büyü ile mi karıştırmıştı? Belki de bu tartışmayı alevlendiren en büyük isimlerden birisi İran eski diktatörü Saddam Hüseyin'di. Saddam, Nebukadnezar'ın gölgesinde yeniden diriltmeye çalıştığı Babil'in çöküntüleri altında saklı kalan o odaları kazarken aslında takıntılı olduğu geçmişin bu kayıp teknolojisini mi arıyordu? Kulağa uç bir iddia gibi geliyor değil mi? Ama videonun sonuna geldiğimizde bu soruyu kendinize tekrar sormanızı isteyeceğim. Çünkü Saddam ne arıyordu bilinmez. Ama Amerika, Irak'a girdiğinde yaşananlar Saddam'dan önce onların bir şeyler bulmuş olabileceğini bize gösteriyor. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin hakkında denilen onlarca şeyin dışında belki de kendisinin en büyük saplantılarından birisi Antik Babil İmparatorluğu'ydu. Saddam kendisini sadece bir devlet başkanı olarak değil, aynı zamanda Babil'in en büyük kralı 2. Nebukadnezar'ın modern bir reenkarnasyonu olarak görüyordu. Ve bu iddia basit bir siyasi propaganda aracının çok ötesine geçen kişisel bir saplantıydı. Onun emriyle bir zamanların görkemli metropolü Babil'in kalıntıları üzerinde devasa bir yeniden inşa projesi başlatıldı. Sanat tarihçilerinin bir despot için Disney diyerek küçümsediği bu proje aslında titiz bir yeniden canlandırma çabasıydı. Saddam'ı sevdiğim söylenemez. Kibri de bu projede dağlarla yarışmış. Ama öyle ya da böyle bu denli büyük bir arkeoloji ve restorasyon çalışmasını kibirle küçümseyen bu tarz satılmış akademisyenleri Saddam'dan bile daha az sevdiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Yıllarca doğuyu hor gören bu zihniyet daha birkaç yüzyıl öncesine kadar kendi pisliğinde boğulduğunu çok çabuk unuttu ne yazık ki. Neyse, küçük isyanımdan sonra devam edelim. Saddam projeye milyarlarca dolar akıtırken yeniden kurulan antik kentin tuğlalarına adını işletiyor, Nebukadnezar ile birlikte heykellerini yaptırıp hatıra paraları bastırıyordu. Babil'in İştar kapısı gibi, çeşitli ziguratları gibi, tarihin acımasız yıkıcı etkisiyle harap olmuş yapılar bir uykularından uyanıp yeni dünyayı selamlarken Saddam gözünü tarihin en önemli antik kentlerinden birisine daha diker. Antik Ur kentine. 1985 yılında Ur kentindeki büyük ziguratı yeniden restore ettirmeye ve şehrin toprak altında kalan kısmını kazdırmaya başlayan Saddam, tapınağı turistlerin gezmesi için platformlar bile yaptırır. İşte tam bu çalışmalar esnasında devasa Ur ziguratının altında daha önceki kayıtlarda hiç karşılaşılmamış gizli odaların ve bölümlerin bulunduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Tuhaf mühürleriyle kapatılmış kapılar, anlaşılmayan yazıtlar ve Sümer çivi yazısına benzemeyen semboller. Hatta metal alaşımlarından yapılmış ilginç nesnelerin, yıldız ve spiral şekilli motiflerin rapor edildiği kulaktan kulağa fısıldanmaya başlar. Tabii bu dedikodulardan sonra ordu anında bölgeyi kordon altına aldı. Arkeologlar uzaklaştırıldı, bulunan nesneler karanlık kutular içinde askeri kamyonlara yüklendi ve Irak Ulusal Arkeoloji Müzesi'nin yer altındaki depolarında bir sır gibi saklandı. Bu hikaye Iraklı işçiler arasında yayıldıkça kimileri ziguratın dibinde tanrıların odası bulundu derken kimileri ise etrafı semboller ile çevrili metal dairesel yapılardan bahsediyorlardı. Mitlerde geçen yıldız kapıları. İşte geçmişin büyük bir sırrı bu sayede yeniden modern dünyada hayat bulmaya ve beraberinde ilginç soruları da getirmeye başlayacaktı. Ancak tüm bu sorulara cevap vermek için önce bu hikayelerin kökenlerine inmemiz ve dünyanın gördüğü en güçlü imparatorlardan birisi olan Nebukadnezar'ı incelememiz lazım. Ama esas soru şu: hangi Nebukadnezar'ı? Saddam'ın kendi Neo-Babil İmparatorluğunu kurma hevesinde örnek aldığı kişi 2. Nebukadnezar'dı. İncil'in Daniel kitabında kralların kralı, Büyük İmparator Nebukadnezar'dan şöyle bahsedilir. Babil kralı Nebukadnezar, 40 metre boyunda, 3 metre eninde altından bir put heykel yaptırdı.
Kral tören sırasında tüm görevlilere müzik duyulur duymaz heykelin önünde eğilip ona tapınmalarını emretmişti. Yapmayanları ise büyük ateş fırınına atmak için tehdit etti. Hikayenin devamında işler son derece sıra dışı bir hal almaya başlar. Yıkılan Büyük Süleyman Tapınağı'nın kutsal odasında, yani ahit sandığının bulunduğu ve güya Rab Tanrı ile iletişimin sağlandığı odaya giriş yetkisi olan 3 Yahudi bilge, Şadrak, Meşak ve Abednego, inançlarından ötürü bu putun önünde eğilmeyi reddederler. Bunun üzerine kral ateşin daha da harlanmasını emreder. Ateş o kadar güçlü bir hale gelmiştir ki ona odun atan askerleri bile yakmaya başlar. İşte böylesine ölümcül bir fırına 3 genç atılır ve dinler tarihindeki son derece ilginç bir olay vuku bulur. İncil bize olayı şöyle anlatıyor. 3 Yahudi genç imanı uğruna boyun eğmeyi reddedince fırın ateşi olağanüstü biçimde arttırıldı ve onlar bağlanarak içeri atıldı. Kral dehşet içinde fırına yaklaşıp baktığında 3 değil 4 adam gördüğünü, dördüncüsünün tanrısal bir varlık görünümünde olduğunu söyledi. Dördüncü kişinin görünüşü bir tanrı oğluna benziyordu. Bu metin bize görünen dördüncü kişiyi bir melek veya tanrı oğlu denilen bir tür olarak anlatır. Şimdi burada okuduğumuz bilgi aslında tarihin sağ olsun Yahudiler tarafından nedenli büyük bir şekilde çorba edildiğinin en güzel örneklerinden birisi. Normalde bu olayın geçtiği tarih bize M.Ö. 605 ila 562 arasında diye öğretildi. Yani 2. Nebukadnezar'ın efsanelerde geçen ilk Babil Kulesi'nin benzerini yeniden yaptığı dönemler. Ancak ne Babil metinlerinde, ne Pers metinlerinde, ne de herhangi başka metinlerde bu olayın yaşandığına dair tek bir kanıt bile yoktur. Bütün hikaye bir kez daha desteksiz İsrailiyat kaynakları sayesinde hayatımıza girmiştir. Ancak birlikte onlarca videoda bu motifi gördüğümüz için şunu aklımıza getirmemiz lazım. Evet, İsrailiyat kafasına göre bu hikayeleri alakasız tarihsel dönemlere eklemiş. Ama aslında bu olaylar baz alındığı tarihten çok daha eski dönemleri anlatıyor olabilir. Ve bunun o kadar çok örneğini kanalda ele aldık ki bu sonuç beni şahsen şaşırtmaz. Hatta öyle olduğuna şahsen ben neredeyse eminim. Çünkü hikayedeki parçaları alıp tufandan önceki ilk efsanevi Babil Kulesi'ne koyarsak bütün taşlar yerine oturuyor. 2. Nebukadnezar neden kuleyi yeniden yaptırmak istemişti? Bu sorunun cevabı çok önemli. Nebukadnezar kuleyi yeniden yaptırmak istemişti çünkü ondan binlerce yıl önce, tufandan bile önce Tanrı Marduk'un diğer tanrılara karşı isyanını ve mücadelesini sembolize eden bir yapıyı yüce varlık Marduk'un şanı ile yeniden inşa etmek istemişti. Şimdi burada sembolik kavramlardan bahsettiğimi düşünebilirsiniz. Tanrılar, göğe uzanan kuleler filan. Ama hayır, bunları tam olarak gerçek anlamıyla ele almışlar. Çünkü Nebukadnezar, Antik Babil'in yani kelime anlamı olarak tanrıların kapısı adını almış şehrin yeniden onlar ile iletişim için kullanılabileceğine inanıyordu. Ve bu yapıyı veya antik teknolojiyi yeniden inşa ederek bizzat mitlerde geçen Tanrı Marduk'un göğe kurduğu tanrılar diyarına giden kapılar ile etkileşime girebileceğini düşünüyordu. Şimdi o olağanüstü ateşe atılıp yanmayan ama ne hikmetse bu ritüel sonrasında o 3 bilge insanın yanında 4. ve tanrısal bir varlığın belirdiği hikayeyi tekrar hatırlayın. Ve bu 3 bilgenin Babil esaretinden önce Süleyman'ın tapınağında yine kutsalların kutsalı odasında Rab ile iletişim kurmak için görevli olduklarını da yeniden hatırlayın. Ve şunu düşünün. Acaba teknolojiden bir haber Yahudilerin ateşten fırın dedikleri yapı bir yıldız kapısı, bir portal olabilir mi? Ve bu hikaye Yahudilerin kendi yakın tarihlerine uydurmaya çalıştığı tarihten çok daha eski bir anlatı olabilir mi? Kulağa fazla mı zorlama geliyor? O zaman gelin örnekleri biraz çoğaltalım. Enok kitabını incelediğimizde yeryüzünden alınıp göğün yani dünyanın sınırına kadar bir araç ile çıkarılan Enok peygamber içinde bulunduğu aracın devasa bir ateş kapısından geçtiğini ve sadece bir an sonra kendisini Tanrı'nın katında bulduğunu bize anlatmıştır. Ve beni bir ateş duvarının önüne getirdiler. O duvarın alevleri yükseliyor, yanıyor. Hiçbir insanın yanmadan geçemeyeceği şiddetteydi. Ancak ben o ateşten duvarın içinden geçirildim. Kor gibi yanan alevlerin arasından. Ardından önümde parıldayan kristal taşlarla yapılmış kutsal ve temiz bir ev yükseldi. Bu ev Tanrı'nın mekanıydı. Öyle parlaktı ki gözlerim kamaştı. İçinde kutsal varlıklar ve nurdan ışıklar vardı. Ve ben o evin içine alındım. Göksel sırların kapılarını açtım. Sümer geleneğinde ise Anunnakilerin gökler ve yer arasındaki hareketini sağlayan kapılara Ka denilirdi. Ve insanların bu kapılardan yararlanması yasaktı.
Metinlerde bu olay karşımıza şu şekilde çıkar. Tanrı Marduk'un göklerin kapılarını açtığı sırda ona eşlik eden ilahların yüksek dualarıyla, kutsal sözlerin tekrarıyla kapılar aralanır. Göksel aleme yol açan geçitler bu şekilde açılır. Kapı anahtarı, Sutu, kutsal tapınakta saklıdır. Sadece rahipler ve tanrılar geçebilir. Geçitler zamanında açılır, ay ve yıldızların konumunda. Hinduizm'de de Himalaya ve Meru dağlarında ve Ganj'ın belirli yerlerindeki kutsal alanlarda tanrılar katına çıkışı sağlayacak kutsal geçitlerin olduğuna inanılır. Zerdüşt inancında Atash Bahrams denilen bir çeşit ateş geçidi insanlık ile ilahi güçler arasındaki iletişim geçitleridir. İskandinav mitlerinde Bifrost denilen ateşli gökkuşağı köprüsü insan dünyası Midgard ile tanrıların diyarı Asgard'ı birbirine bağlar. Peru'nun güneyinde Titicaca Gölü yakınlarında Ant Dağları'nın eteklerinde yer alan devasa bir kapı vardır. Hiçliğin ortasında spesifik olarak tıraşlanmış dev bir kayanın içine oyulmuş Aramu Muru kapısı. Efsaneye göre İnkaların büyük bilgesi Aramu Muru, atalarından ona aktarılan bilgileri kullanarak özel sözcükler ve altından bir anahtar ile aktive ettiği bu ateşten kapıdan geçerek göğe ulaşmıştır. Metinlerde bu hikaye şöyle anlatılır. İlo Inti, seni çağırıyorum. Senin ışığınla yolları aç. Gökler ile yeri birleştiren bu oyuğu arala. Ardından güneş diskini kayanın oyuk kısmına yerleştirir. Hem disk hem de kaya aniden parlamaya başlar. Taş canlı bir varlık gibi titreşir. İslam'da ise Kur'an'a baktığımızda Muhammed Peygamber'in Cebrail ile göksel bir yolculuğa çıkıp Sidretül Münteha'ya kadar gök kapılarını geçip bir yüksek sınıra ulaştığından bahsedilir. Kur'an doğrudan kapılar demez ama kimi tefsirlere bu şekilde girmiş. Kısaca gökler ile yerler arasındaki eski insanların sürekli ateşten geçitler olarak bahsettiği kapılara dair anlatımı sıklıkla görürüz. Hem de hemen hemen hepsi dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde anlatılır. Bir şekilde insanları yakmayan ateşler saçan, titreşen, çevresi sembolleriyle kaplı özel kelimeler ya da nesneler ile aktive edilen geçitler. Tam bir bilim kurgu dizisi gibi değil mi? Zaten meşhur Stargate dizisi de bu binlerce yıllık mitlerden yola çıkılarak yazılmış ve popüler olmuştur. Peki gerçekten Saddam da böyle bir antik teknolojiyi mi keşfetmek üzereydi? Kulağa ilk başta biraz uç bir olasılık olarak geliyor. Ama gelin görün ki keşfin hemen sonrasında yaşananlar olayları bambaşka bir yere götürüyor. 2003 yılındayız. İran işgal edilip Saddam rejiminin devrilmesine sadece birkaç ay kalmış. İşte bu büyük tarihsel kopuş anında Jörg Fassbender liderliğindeki Alman bir arkeoloji ekibi efsanevi Uruk kralı Gılgamış'ın kayıp mezarını bulmuş olabileceklerini duyurdu. Bu olasılığı bile inanılmaz bir duyuruydu. Çünkü bu olası keşif hem Gılgamış destanının ve içinde geçenlerin gerçek olabileceğini hem de daha çarpıcı şekilde bir dev olarak anlatılan ve 3'te 2'si Tanrı denilen bir canlının keşfi de olacaktı. Ancak araştırmadan kısa bir süre sonra Amerika Irak'a saldırır ve bütün arkeolojik çalışmalar bir anda durdurulur. İşler bununla da bitmez. Amerika Irak'a girdiğinde o savaşa neden olarak gösterdikleri sözüm ona kitle imha silahlarını aramaya bile tenezzül etmeden anında, hatta kimi ifadelere göre Bağdat'ın ele geçirildiği ilk gece Irak Ulusal Müzesi'ni özel bir ekip ile yağmalamaya giderler. Bakın askeri üsleri değil, kalan silahları değil, Irak hazinesindeki tonlarca altını değil, ilk iş olarak Irak Müzesi'ni talan ederler. Yapılan görgü tanığı açıklamaları ve daha sonra yürütülen soruşturmalarda son derece hızlı bir ekibin spesifik olarak müzenin depolarındaki kasaları şerit patlayıcılar ile patlatıp kasaların içindeki altın kalıntılar gibi paha biçilmez eserlerden ziyade pek çok kategorize edilmiş ve edilmemiş Sümer mühürlerini, Anunnakiler ile alakalı sembolik eserler ile metinlerin ve içinde Sümer krallar listesinin de bulunduğu binlerce antik silindirin çalındığını rapor ederler. Yani koca bir müzeyi yağmalarken neden sadece kimi mühürleri ve yazıt silindirlerini çalarsınız ki? Hem de daha gece sabaha bile varmadan işi bitirip hemen gidiyorlar. Tüm bunlara birer tesadüf deyip geçebiliriz. Ama olayı biraz daha derinleştirmemiz lazım. Melbourne, Avustralya doğumlu Dr. Michael Salah, Queensland Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra Washington'da bulunan Amerikan Üniversitesi'nde profesör olarak kariyerine devam etmiştir. Alanında uzman olduğu ve pek çok seferde mühim görüşmelerde rol oynadığı konu ise diplomasi, siyasi arabuluculuk ve uluslararası ilişkilerdi.
Son derece saygın bir kariyer sürdüren Michael Salla, ilginç bir şekilde 2004 yılından itibaren özellikle Irak Savaşı'nın nedenleriyle başlayarak bir akademisyen için son derece sıra dışı iddialarda bulunmaya başlar. Dr. Salla'ya göre Amerika'nın 2003 yılındaki Irak operasyonu aslında kitle imha silahları bahanesi altında tezgahlanmış, Nasiriye kenti yakınlarındaki antik Ur şehrinde keşfedilen Yıldız Kapısı teknolojisi temelli bir operasyonmuş ve amaç o antik teknolojiyi ele geçirmekmiş. Şimdi bunu normal birisi dese çok kale alınmayabilir. Ama dediğim gibi Dr. Salla gerçekten uluslararası ilişkiler ve politika konusunda çok sağlam kariyeri olan saygın bir insan. Bu adam bu kadar spesifik olarak neden bunları iddia etti halen bilmiyoruz. Hatta Salla daha da ileri giderek 2003 senesinin özelliğinin ise bu yer altında bulunan mühürlü odaların zaman kilidiyle korunduğunu ve Saddam'ın savaştan önce Alman bir mühendislik ekibiyle anlaşıp bu kapılar açıldığında o teknolojiyi yeniden hayata geçirmek için çalışmalar başlatacağından da bahsetmiştir. Salla'dan sonra onun iddiasını destekler nitelikte eski ordu ve CIA mensubu olduğunu söyleyen Dan Burish gibi, Corey Goode gibi insanlar da çıktı. Ve o dönem Irak'tan kaçırılan antik kalıntılar ve yıldız geçidi parçaları ile Amerika'nın Looking Glass kod adlı zamansal solucan delikleri üzerine bilimin ve metafiziğin birleştiği deneyleri yaptıklarını iddia ettiler. Ama onları Salla kadar ciddiye almayacağım. Çünkü geçmişleri biraz şaibeli. Son olarak Salla bu operasyonun ve Irak Müzesi ile Ur kentinin yağmalanmasının ardında ise Amerikan hükümetini kullanan Kabal adlı elit bir grubun olduğunu iddia etmiştir. Hani ezoterik bilgileri ve ayinleri kullanarak dünyayı negatife doğru sürükleyen ve daha ziyade karanlık güçlerin uşaklığını yapan gizli elitler grubu. Kabal'ın tanımı bu. Kulağa bu tarz grupların varlığı ilk başta hep uç bir iddia olarak geliyor değil mi? Ama şu görüntüyü bir izleyin lütfen. Gördüğünüz Amerika'da Bohemian ormanlarında özel olarak yapılan yozlaşmış bir pagan ayini. Ayini yapan grubun içinde ise Amerikan başkanlarından tutun bakanlara, dev şirketlerin sahiplerinden tutun ordunun en üst komutanlarına kadar onlarca elit var. Yani dünyada tahmin edebileceğimizden çok daha sapkın şeylere kökten inanan, karakter olarak zayıf ama mevki olarak çok güçlü insanlar ne yazık ki mevcut. Biz yine de elimizden geldiğince ayağımız yere basar şekilde ilerleyelim. Tabii ki Dr. Salla ve benzeri kişilerin yaptıkları sert iddialar ve kanıtlanması da oldukça güç. Ancak birbirinden bağımsız parçaları birleştirince ortaya ilginç bir senaryo da çıkmıyor değil. Saddam neden milyarlarca doları Babil'i yeniden kurmak ve Ur kentini ortaya çıkarmak için alelacele harcadı? Savaş neden bölgede keşfedildiği söylenen Gılgamış mezarının bulunduğu haberinin akabinde oldu? Ve neden bir daha o arkeolojik çalışmalar sürdürülmedi? Amerika neden kayıt dışı bir operasyon ile Irak düşer düşmez ulusal müzedeki spesifik eserleri çalıp hemen askeri kargo uçakları ile Amerika'ya kaçırdı? Ve bu operasyon uluslararası mahkemeye taşınmış olmasına rağmen neden kayıtlara geçirilmedi? Bölgedeki dengeleri değiştirdikten sonra Amerikan uşağı olan IŞİD ve benzeri radikal İslamcı örgütler neden gidip belli başlı Sümer ve Akkad antik kentlerini bombalayıp yok etti? Ve belki de en önemli soru, tarih boyunca tanrıların kapısı denmiş Babil'de ve ay tanrısı Nanna tarafından kutsanmış ve göksel bir koruyucu ile korunduğu söylenen Ur kentindeki dev ziguratın altında tıpkı dünyadaki sayısız anlatım örneğinde gördüğümüz gibi gerçekten bir çeşit geçit var mıydı? Bunlar üzerinde düşünmesi eğlenceli ve gizemli konular. Özellikle dünya mitlerinde ve kültürlerinde bir zamanlar gezegen üzerinde yaşamış ileri bir medeniyetin tufan öncesi bu ateş kapıları ile gezegenin dört bir yanına anında seyahat ettiklerini anlatan onlarca mit de varken. Göklerden ateşli kapılar ile gelen tanrılar. Gökler ile yer arasındaki iletişimi sağlayan ateşten ve titreşen köprüler. Tanrı katına ve ilahi kata bu kapılar aracılığıyla giden peygamberler ve adını göksel kapılardan alan şehirler, yapılar ve tapınaklar. Yıldız geçitleri hem medeniyet tarihinin hem dinler tarihinin hem de bilim kurgu tarihinin bile vazgeçilmez bir detayı. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bu yapılara olan merakımız hem tarihi hem bilim kurgusal olarak sadece bir tesadüften mi ibaret? Yoksa bir zamanlar tanık olduğumuz bir gerçeği içgüdüsel olarak aramaktan mı kaynaklanıyor? Bu sorunun cevabını yakın bir zamanda görebileceğimizi sanmıyorum. Ama günün birinde medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'da politik dengeler sağlanıp arkeolojik kazılar geliştikçe
Belki de binlerce yıldır aradığımız o gerçeği bulacağımıza inanıyorum. Tabii birileri buna izin verirse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.